Barcelona havaalanındayım. Saat 11.20'de uçağım hareket edecek ve Milano'ya varacağım. Milano uçağına bindim. Arkadaşlar burası Malpensa Havaalanı. Otobüs bileti 10 euro şehir merkezine. Duomo di Milano. Bu mimar eserine oraya gideceğim. Gittiğimizde göreceğiz zaten ne olduğunu. Anlatıyorum çünkü kayıtta. Otobüs 10 euro. Trenle gitmek isterseniz 13 euro. Milano'ya doğru gidiyorum. Fakat otobüse binmiştim. Otobüs beni 5 kilometre önce indirdi. Çünkü yanlış bir bilgi aldım. Ya da yanlış anladım. Tam orayı bilemiyorum. Muhtemelen yanlış anladım. Öyle diyelim. İndiğim yer şu anda Milano'ya 5 kilometre mesafede Lotto adında bir yer. Lotto. Zone Lotto. Şimdi buradan metroya bineceğim. Ve yola devam edeceğim. Hi, sorry. Is there any coffee shop in here? Coffee shop? The first right. Ah no, it's closed. No, Uh-huh. here is the it's not closed. Yeah, everything you understand. yeah. Okay, thanks so Sorry. much. Bir yer tarif ettim ama orası kapalı dedi. Nerede bulabilirim? İlk soru sorduğum insan İngilizce biliyor. Otobüs şoförü direkt ciao dedi. Evet, İtalyanca. Lotto denilen bir kasaba var. Burada indim. Şimdi yola devam ediyorum. Arkadaşlar Milano'ya geldim. Duomo di Milano'ya geldim. Bunun da hazin bir hikayesi var. Ta inşasının başladığı tarih 14. yüzyıla kadar dayanıyor. Çok inanılmaz bir geçmişi var yani. Milano Katedrali ya da İtalya Katedrali. Bu Avrupa'nın 4. büyük katedrali. Biz de şimdi o katedrale doğru gidiyoruz. Modanın kalbi Milano'dayız. Modanın kalbi Milano'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. Milano'ya 2 saatlik bir Barcelona yolculuğundan sonra geldim. Biletimi aylar önce almıştım. Pegasus'un kampanyasıyla aldığım için çok uygun fiyata geldi. Yani Barcelona'dan Milano'ya 2500 liralık bir uçak biletiyle geldim. Milano'da 3-4 saat geçirdim. 3-4 saatte neler yapılır? Milano merkeze geldiğinizde Duomo Katedrali'ni bir kere görmeniz gerekiyor. Bununla birlikte hemen yanında dünyanın en pahalı alışveriş merkezlerinden biri olan Vittorio Emanuele Galleria, yani 2. Emanuel adıyla 19. yüzyılda inşa edilen alışveriş merkezini görmeniz gerekiyor. Çok etkileyici, çok büyüleyici. Ve ayrıca Sforza Kalesi var. Burayı da görebilirsiniz. Tabii Milano'da illaki geldiğinizde kafelerde oturmak isteyeceksiniz. Ki 3 saatte ancak bunlar yapılabilir. Bu bahsettiğim alanlar Milano merkezdeki en popüler alanlar. Avrupa'nın 4. büyük katedrali bu katedral. Duomo di Milano ya da Maria Nascenti. Bu da yani Google'a bunu yazdığınızda da bu yine yapı karşınıza çıkıyor. İnanılmaz, bu da büyüleyici. Bu da çok görkemli. Gerçekten. Ve bulunduğu yer, şu meydan da çok güzel. Hemen şurada karşıda Vittorio Emanuele. Evet, 2. Vittorio Emanuele. Bu İtalya kralı bu arada. Milanesi. Hemen yanında Vittorio Emanuele Galleria, yani 2. Emanuel adıyla bilinen bir alışveriş merkezi var. Bu dünyanın en pahalı alışveriş merkezlerinden biri ve dünyanın
en pahalı markalarının bulunduğu bir alışveriş merkezi. Mimari dokusu inanılmaz etkileyici. Bu alışveriş merkezi ise Rönesans mimarisinin etkilerini, izlerini taşıyor. Buradaki yapı, bu bir alışveriş merkezi. Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri. Bu yapı 19. yüzyılda o dönemin yerel yönetimi tarafından bir yarışma açtırılıyor. 19. yüzyılda başlatılıyor. Yarışmayı İtalyan mimar Giuseppe Mengoni kazanıyor. Ve bütün Avrupa'nın çarşılarını, pazarlarını geziyor. Buraya en uygun yapının bu olacağını düşünüyor. Rönesans ve gotik mimarinin birleşimi burayı inşa ediyor. Bu alışveriş merkezi en pahalı markaların bulunduğu bir alışveriş merkezi. Fakat burası dokusu nedeniyle, yani mimari dokusu ve tarihi nedeniyle inanılmaz. Gerçekten çok etkileyici. Evet. Bir nevi bizdeki kapalı çarşılar tabii ki farklı bir mimari, üslup batıya uygun. Gotik ve Rönesans etkili. Gerçekten çok iyi. İkinci Manuel. Çarşının adı. Barcelona'daydım. Bugün Milano'dayım. Ve yakında Venedik videosunu kanalımda göreceksiniz arkadaşlar. Bu üç şehirde de dikkatimi çeken en temel şey mimari yapı, mimari üslup. Her zaman bahsediyorum. Gotik mimarinin ve Rönesans mimarisinin etkilerini burada görüyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Çünkü siz bu şehirlerin en popüler meydanlarında, sadece en popüler meydanlarında gezdiğinizde bu dokuyu görmüyorsunuz. Siz aynı zamanda ara sokaklara dahi geldiğinizde bu şehirlerin tarihsel arka planına, mimari arka planına bağlı kaldığını görüyorsunuz. Ve bu çok etkileyici bir şey. Şu mimariye bakar mısınız? Bu nasıl bir şey ya? Şu binanın şu rengine bakar mısınız ya? Of of. Aman tanrım. Milano'dayım. Milano'nun tam kalbinde Sforza Kalesi var. Kalenin tam ortasındayım şu anda. Bu kale 15. yüzyılda Francesco Sforza, 1. Sforza tarafından inşa ettirilmişti. Bir yıkıntı halindeki bir surun üzerine inşa edilmiş. Daha sonra 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başında 1905'e kadar Luca Beltrami tarafından tekrardan kapsamlı bir şekilde yeniden inşa ediliyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Kral II. Emanuel adıyla da anılan bu alışveriş merkezinin diğer bir adı aslında Piazza Duomo olarak da geçiyor. Piazza Duomo olarak da geçiyor, yine söylüyorum. Dolayısıyla her iki isim de kabul görür. Milano'da ikinci
Emanuel'in adıyla anılan en eski alışveriş merkezlerinden birinden ayrıldığınızda, oradan uzaklaştığınızda dahi yani sokaklar, normal sokaklar dahi hep markalarla, en iyi markaların dükkanlarıyla, mağazalarıyla kaplı. İnanılmaz. Hem mimari yapı çok iyi, hem de böyle bir durum söz konusu. Yani normal sokaklarda dahi mimari yapı inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Harika. Harika. Gerçekten. Milano ile ilgili şunu aktarabilirim arkadaşlar size. Yani evet, burası kesinlikle modanın kalbi, doğru. Zaten ara sokaklara kadar pek çok yerde binaların altı hep dükkan, mağaza ve bunlar kendini ispat etmiş dünya çapında çok önemli, ünlü mağazalar. Bu tamam. Ama şu benim dikkatimi çekti. Mesela Barcelona'da evet sokaklar çok güzel, çok düzenli. Fakat Milano'da şöyle görüyorum. Bu gotik ve Rönesans mimarisinin etkisi benim görebildiğim kadarıyla epey yolda yürüdüm. Şehrin pek çok bölümüne yayılmış ve en önemlisi şu, bütünleşik bir yapı, bir izlenim veriyor insana. Bütünleşik bir hale almış. Yani bir noktada başka bir yapılaşma görmüyorsunuz. Ama Barcelona'da böyle bir durum söz konusu. Yine de tabii ki düzenli, Barcelona'da düzenli. Fakat burasının daha elitist bir yer olduğunu görüyoruz. Ki hani moda gibi bir trend olan, her zaman trend olan ne diyelim, moda için nasıl bir tabir kullanılabilir? Herkesin moda ile ilgilenmeyeceğini biliyoruz. Mesela benim için de geçerli. Bir elitist tabaka ancak moda ile ilgilenebilir. Dolayısıyla o buraya ciddi anlamda yayılmış. Çünkü siz sokakta yürüdüğünüzde dahi insanların, kameralarda yansıyor bu çekimlere, kıyafet tercihlerinin belli bir üslup taşıdığını zaten görüyorsunuz. Yani rastgele bir giyim söz konusu değil kesinlikle. Burada öyle bir durum var. Zaten belli bir toplumun kalkınabilmesi için bir elitizm gerekli. Tarih boyunca böyleydi en azından. Hatta sınıflaşmaya karşı olan Marksizmde dahi elitist bir tabaka oluştu. Komünist Parti mesela, onlar elitist bir tabakaydı. Bu tabii tartışılabilir, hayır denilebilir, diyenler olabilir. Orada dahi öyle bir tabaka ortaya çıktı. Demek istediğim şu, bir alanda bir toplumun gelişebilmesi için bu moda olabilir, ekonomi olur, siyaset olur, pek çok alan aklımıza, yani müzik olur, sinema olur, bu alanda o insanların, yani belli bir topluluğun öne çıkması lazım. İşte bu elitizm burada çok baskın, kendini belli ediyor ve sokağa da yansımış, insanların giyimlerine de yansımış. Bu birinci yönü. Mimari de az önce söylediğim gibi çok güçlü, çok etkili, bütünleşik bir yapı veriyor ve bundan yüzyıllar öncesine ait o Rönesans ve gotik mimarinin etkisi şehrin tamamında, görebildiğim kadar tamamda demeyelim, özür dilerim, şehrin pek çok noktasında görülüyor. Sonuç olarak benim için harika bir deneyim oldu Milano'da. Bir noktada biraz yordu diyebilirim. Çünkü 5 günde 2 ülke ve 3 şehir gezdim. Yorucuydu fakat inanılmaz bir deneyimdi. Ne kadar yorucu olsa da geride çok güzel anılar kaldı diyebilirim. Milano'daki son durağım burası. Lampugnano Bus Station. Otobüs durağı. Buradan otobüse bineceğim ve Venedik'e gideceğim. Arkadaşlar merhaba. Burası Milano'daki son durağım olan Lampugnano Bus Station. Buradan otobüste Venedik'e geçeceğim. Milano ile ilgili gözlemlerimi anlatırken sosyoekonomik düzeyin hep yüksek olduğundan bahsetmiştim. Mimarinin çok gelişmiş olduğundan ve modanın kalbi olduğundan bahsetmiştim. Modaya ve mimariye bu denli bir yatırım yapılıyorsa bir ülkede sosyoekonomik düzey de yüksektir diye düşündüğümü ifade etmeye çalışmıştım.
Fakat burayı görünce inanın şaşırdım. Çünkü burası resmen, bu otogar resmen terk edilmiş bir yer. Çünkü bir otogar ya da terminal dediğimizde en azından güvenlik görevlileri, kafeler, işletmeler vesaire olur. En azından yani bir otobüsü beklerken rahat edersiniz, rahat beklersiniz. Oturacağınız, nefes alacağınız yerler olur. Dolayısıyla sanki kendimi geri kalmış bir ülkenin bir otogarında, terminalinde hissettim. Fakat burada bir tane kafe var. İçerisi soğuk. Nisan ayında, 14 Nisan'da bu çekim yaptım ve içerisi soğuktu. Demir'de ise terk edilmiş bir yer görüntüsü veriyor. De la